Merhaba arkadaşlar. Şu anki konumuz bu yatırımlarımızı nasıl tahsis etmeliyiz? Bilinçli harcama planlarıyla ne yaptık? Yatırımlarımızda belirli bir miktar artık para oluşturduk. Ben buna KODA'da özgürlük fonu diyorum. Bu fonun içerisinde artık bir para var ve biz artık yatırıma başlamak istiyoruz. Peki şimdi biz bu parayla ne yapacağız? Hem yatırım yapacağız ama bunu olabildiğince en akıllıca yöntemle optimize edeceğiz. Aslında biliyor musunuz? Bütün yatırımın en önemli noktası bu. Artık bir paramız var ve bu parayı nereye yatıracağız? Hangi varlıklara bu parayı hangi oranda bölüştüreceğiz? Bana sorarsanız bu bölüştürme işi, portföyün içine oluşturma işi aslında yatırım yapmaktan, yani bir hisse senedi satın almaktan, bir tahvil almaktan, bir gayrimenkule yatırım yapmaktan çok ama çok daha önemli ve çok daha kıymetli. Hepimiz bir hisse senediyle ya da tek bir hareketle zengin olabiliriz. Ama zengin kalabilmek için en önemli şart bu varlık tahsisini çok doğru yapabilmekte. Nasıl başlayalım biliyor musunuz? Biz bu varlıklarımızı 3 ana kovaya koyalım. Birinci kovanın adı güvenlik olsun. Bu bizim güvenlik kovamız. O şöyle: gözümüzü kapattık, elimizi attık, içinden çekebilelim. Yani o derecede likit bir varlık olsun. Her ihtiyacımızda ona ulaşabilelim. O para orada dursun. Evet, belki çok fazla bir para getirisi olmayacak. Ama ben ne zaman dara düşsem, ne zaman ihtiyacım olsa o her zaman benim bir tarafımda olacak. Biz birikim, dikkat ederseniz bilinçli harcama planlarında birikimi bu yüzden yapıyoruz. O kova bizim güvenlik kovamız. Şimdi gelelim ikinci kovamıza. Bizim acil sıkıntılarımızda bize yardımcı olacak bir paramız var. Şimdi geliyoruz ikinci kovamıza. Bu büyüme kovası. Burada riskli düşündüğümüz her şey var. Bunu biz göz ardı edebiliyoruz. Diyoruz ki burası başarılı olursa benim hayatım değişir. Buraya koyduğumuz her şeyi kaybetmeye göze alıyoruz. Ve üçüncü kovada hayal kovamız. Bu birinci ve ikinci kovadan kazandığımız her karı buraya atıyoruz. Bu bizim yaşamımızı mümkün kılan kova. Bu kovayla biz hayalimizdeki hayatı finanse edebileceğiz. Bu gördüğünüz 3 tane kovanın oranları tamamen bize kalmış. Ve emin olun, yaş değiştikçe, hayat değiştikçe bu kovanın oranları mutlak olmadığı için sürekli olarak bu kovadaki oranlar asla mutlak değil. Yaş değiştikçe, ihtiyaçlar değiştikçe, hayata bakışımız ve isteklerimiz değiştikçe bu kovadaki oranlar da kendi isteklerimiz doğrultusunda değişecek. Çok sevdiğim bir oran var aslında. Birçok yatırımcı bu oranı önerir. Yaşınızı alın, güvenlik kovasına koyun. Yani ben şu an 38 yaşındayım. Benim güvenlik kovamda %38 kadar param olmalı. Eğer gün geldiğinde yaşım 60'a çıktığında benim güvenlik kovamın miktarının %60 olması gibi. Yani şöyle kabaca bakarsam benim şu an güvenlik kovamda %40 olmalı. Büyüme kovamda %60 olmalı. Üçüncü kovamda da ondan kazandığım karları almalıyım ve orada istediğim, hayal ettiğim hayatı finanse edebilmeliyim. Aslında burada sorduğumuz temel soru şu: hayatımın bu aşamasında ne kadarını riske atabilirim, ne kadar finansal varlığımı feda etmeye gönüllüyüm? Yatırımlarımızı 3 ayrı kovaya koyduğumuza göre şimdi bu yatırımları kova kova değerlendirelim. İlk kova güvenlik kovası. Bu kovanın içerisinde neler olmalı? Bu kovanın temelinde ne var arkadaşlar? Bir likidite var. Likidite dediğimiz ne? İhtiyacımız olduğu an onu nakit olarak elimize alabilmek. Örneğin gayrimenkul likit bir varlık mıdır? Değildir. Gayrimenkulün likite, yani paraya dönüşmesi için onun satılma gibi bir süreci vardır. Oysa elimizdeki nakit paralar, banka hesabımızdaki paralar nedir? Ya da altınlar bizim likit paralarımızdır. Biz hemen gidip altını birkaç dakika içerisinde ne yaparız? Bozdururuz ve ihtiyacımızı görebiliriz. Yani güvenlik kovamızda o zaman neler olacak? 1. Banka hesaplarındaki paralarımız, mevduatlarımız. 2. Altınlarımız. 3. Döviz, elimizde varsa dövizlerimiz. Ya da en güvenli seçenek olarak, para kazandıran, getiri sağlayan bir seçenek olarak devlet tahvillerimiz. Dediğim gibi buradaki fokusumuz getiriden öte, yani kazançtan öte, ihtiyacımız olduğu an o kovadan o parayı alabilmek, o paraya ulaşabilmek olmalı. Ve ne yapıyoruz? Yaş ilerledikçe bu kovadaki ağırlığımızı arttırıyoruz. Şimdi gelelim büyüme kovasına. Bu kovadaki amacımız neydi bizim? Getiri sağlamak. Buna örnek ne koyabiliriz? Hisse senetleri,
özellikle yüksek getiri sağlayan yatırım fonları, gayrimenkul yatırımları, daha riskli ama getirisi yüksek olan tahviller. Burada ne var? Aslında risk var. Riski egale edebilen en önemli şey ne? Zaman. O zaman ne yapıyoruz? Bu büyüme kovasını olabildiğince genç yaşta edinmeye çalışıyoruz. Ki piyasa dalgalanmalarına karşı uzun vadede her döngü kendini düzelteceği için piyasa dalgalanmalarına karşı da burada hem kendimizi korumuş oluyoruz hem riski daha minimum seviyede tutabiliyoruz. Özellikle gençken ne yapıyoruz? Olabildiğince portföyümüzde hisse senedi gibi daha risk içeren varlıklara daha fazla yer ayırıyoruz. Çünkü diyoruz ki önümüzde bir zaman var. Bu zaman bütün verimsizlikleri ve hataları telafi edebilir. Ve uzun vadede de bileşik getiriyle zaten benim her türlü kazancım daha büyük bana zenginlik olarak geri dönebilir diyoruz. Orta yaşlara geldiğimizde yani 40'lar ve 50'lerde artık bu büyüme kovasından biraz daha parayı çekiyoruz ve güvenlik kovasına doğru aktarıyoruz. Çünkü artık kaybetmek istediğimiz miktar daha az, daha orta risk seviyesine girmek istiyoruz. Bileşik etkinin etkisi eskiye göre çok daha düşük. Bu nedenle de aslında temel amacımız sermayemizi büyütmekten çok sermayemizi en azından alım gücü seviyesinde kontrol altında tutabilmek. Ve 50'lerden sonra yani artık emekliliğe yaklaştığımız dönemlerde güvenlik kovamız artık yaşımızla orantılı olarak gittikçe daha fazla dolmaya başlıyor. Çünkü artık girdiğimiz riskleri telafi edebilecek önümüzde çok fazla bir zaman dilimi yok. Önemli olan bizim varlıklarımızın dengeli bir şekilde ömrümüzün sonuna kadar bizi finanse edebileceği bir sistem kurabilmek. Peki ne önerdiğimi söylersiniz? Arkadaşlar yani bir portföy yatırımı yaparken temel ana dinamikleri öğrenin. Ama bunun haricinde yani tekerlek zaten icat oldu. Bunu bir daha icat etmenize gerek yok. Önemli olan daha önce bunu yapan ve başarılı olan insanların neler yaptığını birebir taklit etmek. Onların adımlarını takip etmeniz. Eğer siz örnek aldığınız yani yatırım tipi, risk tipi size benzeyen bu konuda başarılı olan kişileri bulduğunuzda ve onları adım adım takip ettiğinizde zaten kendinize bir yol açacaksınız ve bu yol sizi zaten başarıya götürecek. Yeter ki bu varlık tahsisinin bizim kendi gelişim planımızda ve zengin hayat sürecimizde ne kadar önemli olduğunu, aslında yatırımın temel odağının bunu doğru bir şekilde dağıtmak olduğunu unutmayalım. Ve başarılı bir yatırımcı olabilmek için öncelikle göz önüne almamız gereken para kaybetmemektir, sermayemizi korumaktır, defansif yatırımdır. Bu seçenekte şunu bilinmelidir ki büyük riskler almak büyük getirilere gebe değildir. Önemli olan düşük risklerle orta getiriler, orta risklerle yüksek getiriler alabilmektir. Çünkü yüksek risk aldığınızda yüksek getirinin olabilme olasılığı çok düşüktür. Bu da boş yere sermayenizi kaybetmenize neden olur. O yüzden de şu fikirden tamamen çıkın. Bir şeyin riski yüksekse mutlaka getirisi de yüksektir. Bunda bir paralellik vardır. Hayır. Önemli olan makul ölçülerde riskler alarak iyi ve yüksek o aşamadan daha iyi ve daha yüksek getiriler sahibi olabilmektir. Bu süreçte de temelimiz her zaman para kaybetmemek olması gerekiyordu. Evet, risk almalı mıyız? Almalıyız. Risk olmadan getiri olmaz. Ama burada kastettiğimiz şey makul ve ölçülebilir risklerdir. Bunları alarak kendi seviyesinin üstünde getiri sağlayabilme kapasitesidir. Oldu. Cidden bir risk var. Paranızı da kaybetme riskiniz var. Bu işlere girilir mi? Girilir. Ama derse 1 koyarım, 5 alırım diyorsanız bu riske girin. Ve bunu da portföyünüzün %1, %5 gibi kaybettiğiniz zaman acı çekmeyeceğiniz ve genel sermaye yapınızı bozmayacak bir tutarla girin. Ve bunu sizi motive etmek için asla söylemiyorum. Fark ediyorsanız Bill Gates bile hala yanında kitaplarla dolaşıyor. Yani servet sahibi olmanız, zengin olmanız, başarılı olmanız bunun devam edeceğinin garantisini asla vermiyor. 1 milyarder bile olsanız sonunda öğrenmeyi asla bırakmayın. Her zaman öğrenilecek ve öğrenilmesi gereken yeni şeyler olduğunu bilin. Büyümeye devam edin ama bu sürede başarma açlığınızı asla kaybetmeyin.